Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimdeki görmüş olduğunuz bere atkı modelini paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay ve şu an oldukça moda olan bir model. Benden yapmamı istediğiniz için ben de yapıp değerlendirmek istedim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi 2 tane kare motif yapıyoruz. Büyük kare motif. Bunu kendi baş ölçünüze göre ayarlama yapıyorsunuz. Ben 10 sıra boyunca gittim. Ölçüsünü de videonun başlangıcında sizlerle paylaşıyorum, motif ölçüsünü. 2 tane kare motifimizi yaptıktan sonra düz uzun bir parça yapıyoruz. Buradaki normal atkı gibi düz bir parça yapıyoruz. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz, istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Daha sonrasında kare motiflerimizi birleştiriyoruz. Atkıyı da sabitleyerek bere atkımızı oluşturmuş oluyoruz. Hepsi bu kadar. Ben elimde olan ipleri değerlendirdim. Dediğim gibi videonun başlangıcında da bahsediyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için elimde olan ipleri değerlendirmek istedim. Koton ve akrilik karışımlı ipler tercih ettim. Dediğim gibi tamamen elimde olan ipleri tercih ettiğim için sizlerle markasını paylaşamıyorum. Siz de elinizde olan iplerden kombin yaparak bere atkınızı kolaylıkla yapabilirsiniz. Burada ipime uygun 4 milim tığ tercih ettim. İpim aslında bir tık ince olduğu için ve kışlık bir şey örmek istediğim için şu şekilde 2 kat halinde kullandım. Tüm iplerimi 2 kat halinde kullanarak devam ediyorum. Şimdi başlangıcımızı yapalım istiyorum beraber. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. 1, 2 kez döndürdüm. Tığ yardımıyla içerisinden çekerek sihirli halkamı oluşturdum. 1, 2, 3 tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. 1, 2 seferde çekerek ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. 1, 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir. Halkanın içerisine döndüm. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir, halkanın içerisine döndüm. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve bir tane zincir çektim. Baktığımızda bu işlemi 4 kez yapmış olmamız gerekiyor ve 4 tane de boşluğa ulaşmış olmamız gerekiyor birinci sırada. Daha sonrasında halkamızdaki ipimizi iyice çekerek sıkılaştırıyoruz. Ortadaki boşluk genişlemesin diye tığımı arkadaki herhangi bir boşluktan geçirip buraya düğümlemesini yapıyorum. Ve sıktım. Şimdi burada ilk trabzan tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmek kaydırma yaparak birinci sıramı tamamladım. Bir tane zincir çektim. Her sırada ipimizi keserek devam ediyoruz ve burada ipi de nasıl gizleme yapacağınızı da göstermek istiyorum. Şimdi burada ipimizi hemen yandaki trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bakın tek daldan arkaya ipimi çektim. Boşluğun arka dalından tığımı geçirdim. İpimi çektim. Boşluk noktama kadar ipimi yürütmüş oldum burada. Şimdi diğer rengimi elime aldım. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bakın yürütmüş olduğum ipimi tutuyorum ve boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2, 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde birinci köşemizi yapmış olduk. Bakın ipimizi de arada yürütmüş, gizlemiş olduk ve burada ipinizi artık kesebilirsiniz.
Arada hiç zincir çekmeden tığımızı ipimi bir kez aldım. Boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan. Hiç zincir çekmiyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan, hiç zincir çekmeden tığımızı ipimi bir kez aldım. Son boşluğuma geldim. Son köşeyi yapıyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, aynı boşluğa dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın 4 tane köşeye ulaşmış oldum. İlk trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bakın buradaki ipimiz, başlangıçta bir tane zincir çekerek yaptığımda ipim kalmıştı ya. Onu şimdi üst sırada geldiğimizde, buraya batma işlemi yaptığımızda, trabzanı yaptığımızda gizlemiş oluyoruz. Bir zincir çekerek yapmış olduğumuz boşluktaki ipimizi. Bu ipimiz ise hemen bakın yandaki trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Tek dal halinde geçirmeniz yeterli. Birkaç kez yürütme yapıyorum. Ortadaki bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa kadar şöyle trabzanların tepesinden yürüttüm. Şimdi diğer renkteki ipimi alıyorum. 3. sıramıza başlıyoruz beraber. Bir tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane trabzan. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan. Şimdi 3. sıramızda sadece köşe yapmıyoruz. 2 tane köşe arasında bir tane boşluğumuz var. Arada hiç zincir çekmeden hemen şuradaki ipimi de kesmek istiyorum artık gizlediğimiz için. Şimdi arada bakın bir tane boşluğumuz var. Hiç zincir çekmeden tığımızı ipimi bir kez aldım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Köşe boşluğumuza geldiğimizde köşe yapıyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak köşemi oluşturdum. Yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan, köşeye geliyorum. Köşeyi yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra birinci trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir kez ilmek kaydırma ve bir tane zincir çekerek 3. sıramı tamamladım. Ve hemen yine trabzanların tepesinde ipimi yürütüyorum. Şimdi beraber 4. sıramızda başlayalım istiyorum. 4. sıramda yine açık rengimi aldım. Bir tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Şuradaki ipimi de bir yandan tutuyorum. Ve boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 3 tane ikili trabzan. Köşe boşluğumuz olduğu için bir tane zincir çektim.
Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Daha sonrasında ipimizin fazla kalan kısmını kesiyoruz. Devamında baktığımda arada iki köşenin arasında 2 tane boşluğum var 4. sıramda. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Birinci boşluğa geldim. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan ve köşe boşluğuma geldim. 1 2 3 ikili trabzan, bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak köşeyi oluşturdum. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Başlangıçta da söylemiştim. Bu bizim 4. sıramız. 4. sıramızda 2 tane köşe arasında 2 tane boşluğa ulaştık. 5. sıramıza geldiğimizde bakın 1, 2, 3 tane boşluğumuz var. 6. sıramıza geldiğimizde 4 tane olacak. Bir sıraya geldiğimizde bir tane daha artacak. Burada farklı olan tek nokta aradaki boşluk sayısı arttıkça her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşe kısmına da hep köşe yaparak devam ediyoruz. Ta ki istemiş olduğumuz motif uzunluğuna ulaşana kadar. Şimdi toplamda 10 sıra boyunca giderek 2 tane motifimi tamamlayıp geldim. Burada 10 sıra bende kaç santim ölçü olarak paylaşmak istiyorum. Çünkü farklı bir ip kullandığımızda sayıda farklılık olabilir. Ölçtüğümde yaklaşık 25,5-26 santim ölçüsünde diyebiliriz bir tane motif ölçümüz. Dediğim gibi 2 tane aynı ölçüde motifi tamamlayıp geliyoruz. Şimdi motiflerimi bir kenara aldım. Atkı kısmının başlangıcını yapalım. Daha sonrasında beraber birleştirme işlemini yapacağız. Dilerseniz dikerek ya da ilmek kaydırma yaparak da birleştirme yapabilirsiniz. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Burada istediğiniz atkı uzunluğuna ulaşana kadar zincir çekiyoruz. Yani şöyle 2 tane motifimizin birleştiğini düşünelim. Bere şeklimizi oluşturduğumuzu düşünelim. Burada ne kadar uzunluk olsun istiyorsanız tahmini o kadar zincir çekip geliyoruz. Şimdi toplamda 200 tane zincir çektim ama ben dediğim gibi deneyerek bir zincir sayısı oluşturdum kendime göre. Bu size uzun geldiyse daha kısa da yapabilirsiniz. Şimdi son zincirimi parmağımla tutuyorum. Üzerine 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı ipimi bir kez aldım. Son zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi 2 seferde çekerek ikili trabzan, yandaki zincire geldim ve ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir tane atlıyorum. Bir sonraki zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Yandaki zincire geldim. Bir tane ikili trabzan. Yandaki zincire geldim. Bir tane ikili trabzan. Burada tek zincirin içerisine değil, yan yana her zincirin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan ulaştıktan sonra bir tane zincir, bir tane atlıyoruz. Bir sonraki zincirden başlıyorum yan yana 3 tane trabzan yapmaya. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir, bir tane atlıyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde son zincire kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda diğer rengimin başlangıcını yapabilmek için hemen dibinden diğer rengimi düğümlemesini yapıyorum. Şöyle bir tık uzun bırakıp kestim. Çünkü diğer ipimle işim bitti. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. İlk boşluğa geliyorum ve bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde başlangıçta boşluk oluşturmuş olduk. Aynı boşluğun içerisine geldim. 2 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geldim. 1 2
3 tane ikili trabzan, bir tane zincir çektim, yandaki boşluğa geldim, 3 tane ikili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptığımızda burada direkt dönüşümüzü yapmıyoruz. Bir tane zincirimi çektim ve tığımızı ipimi bir kez aldım. 3. zincirin tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Başlangıçta da ilk boşluk yaparak başlamıştık. Sıra sonunda da boşluğumuz oldu, kafesimiz oldu bir tane. Şimdi bir üst sıra için diğer rengimin başlangıcını yapıyorum. Hemen dibinden düğümleme yapacağım. Şöyle. Diğer renkli ipimi elime aldım. Düzeltip 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Şuradaki iplerimi şöyle tutuyorum. İlk kafes boşluğumuz olduğu için boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yanına geldim. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bir tane zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, yandaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan. Modelimiz bundan ibaret. Hep aynı şekilde istediğiniz genişliğe ulaşana kadar devam edip geliyoruz. Sizlere bahsettiğim gibi tamamlayıp geldim. Toplamda 3, 6, 7, 8 sıra boyunca giderek yeterli genişliğe ulaştım. Burada sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. Genişliğini ölçtüğümde 11 santim. Hemen şöyle uzunluğunu da ölçüp söylemek istiyorum. Tahmini fikir olması açısından sizlere. ...123 santim uzunluğunda atkı kısmını tamamlamış olduk. Şimdi bu parçamızı tamamladıktan sonra kare motiflerimizi elimize alıyoruz. Örgümün ön tarafından ben bir birleştirme dikme işlemi yapacağım. Dilerseniz iç kısmından da dikme işlemi yapabilirsiniz. Öncelikle 2 tane kenarın dikme işlemini yapıyoruz. Yani buradan başlayıp buradaki köşeye kadar dikme işlemini gerçekleştiriyoruz. Uygun iğneye ipimi taktıktan sonra hemen köşe boşluğumdan başlangıcımı yaptım. Karşılık gelen köşe boşluğundan da iğnemi geçiriyorum. Şimdi buradaki önemli olan nokta, ben direkt boşluktan değil, sadece tek daldan, içte kalan tek daldan iğnemi geçirip dikme işlemi yapıyorum. Ve bu şekilde dediğim gibi buradaki köşeye kadar dikmeye devam ediyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi iki kenarın dikme işlemini gerçekleştirdim. İpimi burada kestim. Şimdi atkı kısmını ikiye katladım. Tam bu ortaya gelecek şekilde bir eşit bir ayarlama yaptıktan sonra tam geldiği noktadan başlangıç yapıyoruz burada. Öncelikle köşe boşluğumdan iğnemi geçiriyorum. Sonra karşısındaki eşit gelen trabzanın tepesinden ve devamında yine tek dal halinde dikme işlemi yapıyorum. Burada kaydırmak istemiyorsanız ilmek belirleyici ya da iğne yardımıyla tutturup ilerleyebilirsiniz. Ben şimdi bu şekilde tek dal halinde diğer kenara kadar dikmeye devam ediyorum. Sizlere bahsettiğim gibi dikme işlemi tamamladım ve beri atkımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.